Oyun yazgısına hoş geldiniz. Ben Arif. Bugün sizlere beraber ünlü bir yayıncı olmaya çalışacağız. Saç sakal bu şekilde. Ünlü bir gençliğimden bu şekildeydim. İşe geç kalmıştım. Umarım patron bana kızmaz. Kahveleri götürürken kahveleri dökmüştüm. Sen aptal mısın dedi bana. Defol git işimden. Ve patrondan dayağı yedik. Patrondan sağlam temiz bir dayak yedikten sonra zaten bu işten nefret ediyordum. Yapmak istemiyordum. Sanırım ne yapacağımı biliyordum. 5 saat sonra kafeteryaya geldim gece vakti. Patrona çok pis canım sıkkındı ve arka kapı açıktı. İçeri girdim. Patronun odasına tüm ekipmanları çantama doldurmuştum. Sağda solda bulduğum harçlıkları da toplayıp yoluma devam etmiştim. Bisikletimi atlayıp hızlı bir şekilde eve doğru gittim. Eve geldiğimde evi çöp götürüyordu resmen. İlk işim evi temizlemekti. Evi temizledikten sonra iyi de kötü de olsa da bir yatağımızı kenara koyduk. Ama tabii evde ne tuvalet ne duş vardı. Etrafı gezip baktığımda hiçbir yerde ne petrol istasyonu vardı ne bir şey vardı. Tuvaletimi yapamıyordum. Tüm ekipmanları dizdim ve artık bilgisayarım hazırdı. Eski model de olsa idare edeceğiz artık. Yayınlar için yeterli olacağını düşünüyorum. Sohbet yayınları yaparız. Sonrasında bir mikrofon lazım tabii öncelikle. Kankamızdan aldığımız bilgilere göre mikrofon almamızı öneriyor bize ilk olarak. Arkadaşımızdan aldığımız birkaç taktikle nasıl yayın yapılabileceğini öğrendikten sonra Zamazor'dan bir tane mikrofon alıyoruz. 176 dolara. Afterone Game olarak kaydoluyoruz. Artık yayın yapmaya hazırız. Mikrofonumuz geldi. Mikrofonumuzu alıp masamıza yerleştirelim. Tabii yayın yapmak için OBS uygulamasını da kurmamız gerekiyor. Karnım öyle bir ağrıyordu ki köşe bucak tuvalet arıyordum. Hiçbir yerde tuvalet yoktu. Evime döndüm, ben de uyumakta çare buldum. Birinci günümüz bu şekilde gitmişti. İkinci gün kapımı biri çalmıştı. Gitar çalıp duruyordu. Sen kimsin dedim. Ben sadece gezgin bir rüzgarım dedi. Ama bu ev huzursuz dedi. Ne anlatıyorsun? Ha, erken işim olduğu için seni dövemiyormuşum. Öyle bir kodlar yazılmamış diyor. Uza diyoruz o zaman. Ama full stream'de o zaman bizim ağzımızı yüzümüze kıracak anladığım kadarıyla. Dayak yiyeceğiz gibi. Şu anlık dayak yemekten kurtulduk. Fastweb'e girip internet testi yaptım. Ve işler acısıydı. Bir internet paketi alabilirdim aslında. İnternet paketi almadan bir yayın yapmaya çalışalım. 360p'de 15 FPS olarak bir sohbet yayını açıyorum. İlk yayınımda anlık olarak 8 izleyiciye kadar ulaşabilmiştim ve 32 tane de takipçim olmuştu. Bu çok iyiydi aslında. İlk yayınımda bu kadar takipçi ulaşmak gerçekten hayal. İkiye bir virüs saldırılarına uğruyordum. Programı kurmam gerekti. Ve ne var ne yok indirmeye başladım. Çünkü diğer programlar da işime yarardı bir gün. Bazen yayınlarımızı çökertebiliyor. Tarama, tespit edilen virüsler temizlendi. 11 anlık izleyici ve 50 takipçiye ulaşmıştık. Daha ilk yayınımızda. 6 saate yakın bir yayın yapmıştım. Artık sabahın 7'sine geliyordu. Ve yayını bitirdim. Bağışlara baktığımda ilk yayınımda 76 dolar bir bağış almıştım. Güzel getirisi olmuştu açıkçası. 61 de takipçiye ulaşmıştım. Hedef 500 takipçiydi. İlk yayınımızda güzeldi açıkçası. İyi de para kazanmıştık. Üçüncü gün. Sabah uyandığımda kapımı çalan bir dilenci vardı. 10 dolar borç istedi. Ben de vermedim çünkü ben de kötü durumdaydım. Acınası bir haldeydim. Bana küfür edip gitmişti. Tekinsiz teklifler gelse de o teklifleri kabul etmeden yolumuza devam etmeliydik. Biri bana 1000 dolar bağış atacağını, 200 dolar da senin olacak kolay kazancı teklif etti. Tabii bu yolu tercih etmedim. Çöp dedim. Kötü bir yoldan gitmek istemiyordum. Kabul etmedim ve teklifi. İnternet faturası ve elektrik faturası üst üste gelmişti. Ve ikinci yayınımızı açıyoruz 3. günde. Fakarama girdim. Fotoğrafımı yükledim. Beni kimse beğenmiyordu. 6 saatlik yayını kapatmadan uyumayı tercih ettim. Belki yayın açık olursa kazanırım diye. Dördüncü gün yayın açık bir şekilde uyudum. Bakalım neler olmuş. Bilgisayara geldiğimde yayın kapanmıştı. Uyuduğum zaman yayın kapanmıştı. Aç, susuz ve kirli hissediyordum. Ve hala içimde bırakmam gereken bir büyük ihtiyaç vardı. Tuvaletim yoktu. Duş alabileceğim bir yer yoktu. Dağ başında yaşıyorduk sanki. İnternetten hemen ucuz yollu bir dürüm söyledim. Açla mı gidersin diye. Kuru kuru gitmez diye. Yanında bir de kola söyledim. Dünkü yayından 39 dolar kazanmıştık. İkinci yayınımız çok kötüydü. Galiba bilgisayar başından ara ara ayrılmamak gerekiyor. Sürekli bilgisayar başında olmamız lazım. Bir webcam sipariş verdim 135 dolara. Yayınlar için bizim işimizi görür diye düşündük. Kamerayı göster dediğimizde webcamimiz acayip derecede kötüydü. Kamera kalitesi bu ayarı desteklemiyordu. 480p'yi bile desteklemiyordu. Yüzümüz bile belli değildi gördüğünüz üzere. Yayını başlattık ama internet sorunlarıyla başladı. Çünkü webcam yüzüne interneti çok çekiyordu. 25 dolara 3 megabitlik bir upload olan bir internet paketi satın aldım. Ve 7 dolarım kaldı artık. Yayın kalitemi bir tık yükseltebildim. Artık 30 FPS ve 480p olarak yayın yapabiliyorum.
Kira faturası $100 gelmişti. Cebimde sadece bir $7 vardı. Borçlar üst üste birikiyordu. 144 takipçiye ulaşmıştık. Yayın sonunda da $80 yakın bir para kazanmıştık. Yine ilk yayınımızdaki gelire yaklaşmıştık. Belki de aynı gelirde. 5. gün. Yayıncılıktan pek para kazanamayınca paket servisli yapayım dedim. Biraz para kazanayım da iyi bir webcam alayım dedim. $56'lık bir tane paket servisi aldım. Bisikletimi atladım. Teslimatı gerçekleştirdim. İkinci işi $58 aldım. İkinci paketime çıkıyordum. İkinci paketimi aldım gidiyordum. Ta ki bir araç bana çarpana kadar. Hiçbir şey olmamıştı ama araç üstüme kırıyordu. İkinci paketimi de teslim ettim zor da olsa. İkinci paketimi teslim etmiştim. $180 olmuştu. Üçüncü paketimi alayım dedim. Üçüncü paketimi alıyorum. Üçüncü paketi bir karavana teslim ettim. Fakat ama resim yüklemeye devam ettim. Tuvalet sıkıntısından dolayı bir tane kendime tuvalet sipariş verdim. Webcam'im pek bir işe yaramadığı için dayıya verdim. Dayı benim için satacağını söyledi. Tuvaletimi evime kurayım dedim. Çünkü hiçbir yerde tuvalet yoktu. Evin köşesine tuvaletimi kurdum. Artık rahat rahat 6. gün. 6. günde kapım çaldı. Çok tuhaf biri kapıma dayandı. Yatağımı kaybettim dedi. Ne saçmalıyorsun dedim. Güldü. Sadece şakaydı dedi. Sen kimsin dedim. Arkadaşlarıma yüzmeye geldim ama beni burada unuttular. Buraya neden geldin? Gidecek hiçbir yerim yok. Sende kalabilir miyim? Sadece bir gün kalacağım. Bilmiyorum. Seni tanımıyorum bu saçmalık. Sana $50 ödeyeceğim diyor. Ve ben de bu doları kabul ediyorum. Merak etme çok uslu duracağım dedi. Ama o üstündeki kıyafetlerin eksikliğine bakılsa hiç uslu durmayacak gibiydi. Umarım başıma bela olmaz. Gecenin 3'üydü. Karnım açtı ve bir dürüm söyledim kendime. Dayıya gittim webcam'im $61 satılmıştı. Pantolonum ve ayakkabım olmadığını fark edince kendime hemen bir pantolon ve ayakkabı satın aldım. Evime döndüm ve artık bir yayın açmalıydım. 5 saat bir ASMR yayını yaptım. Artık yayını kapatmam gerekiyordu. Ve $35 gibi para gelmişti. Bugün kesatta. 189 takipçim olmuştu. $50 vardı. Başka da param yoktu artık. 7. gün. Evime bir sis bombası atıldı. FBI basmıştı evime. Büyük ihtimal kız uzun zamandır benim yanımdaydı. Ondan dolayı mı oldu bilmiyorum ama bir anda kendimi ıssız bir yerde bulmuştum. Takipçilerim evime hedef göstermiş de olabilir. Emin değilim. Ne olduğunu ben de anlamadım. $40 kalmıştı. Bir paket servisi alayım dedim $51. Bir dayıya sipariş götürürken ve arabalar olduğunu fark edince arabalara bir göz atmadan duramadım. Bir gün benim olacaktı böyle bir araba. Sadece $45.000'da. Bakalım bir gün hayaller gerçek olacak mı? Birkaç paket servisi yaparak $161 yükseltmiştim. 8. gün. SMR yayını başlattım bir tane. Yayının daha bir saatine gelmeden mavi ekran görmüştüm. Hacker grubu bana saldırıyordu. Bilgisayarım cortlamıştı. Virüsleri temizleyip yayına başlayabilirdim artık. 5 saate yakın bir yayın yapmıştım. 244 takipçi ulaştım ve $137 var. Ne kadar para kazandığımı bilmiyorum çünkü ara ara çektiğim için hatırlamıyorum. YouTube'a da yavaş yavaş video yüklemeye başlamıştım. Çekmiş olduğum yayınları YouTube'a yüklüyordum. Yayın kaydını YouTube'a yükledikten sonra bayağı bir döner siparişi vererek yayına başlamam gerekiyordu. Uykuyu dert etmiyordum. Enerjim fulldü çünkü. YouTube'a attığım videolar izleniyordu. Azar azar da olsa kazandırıyordu. Bir ASMR yayını başlattım. 4 saat sonunda yayınımı kapattım. $188 vardı. 9. gün. Yine bir yayın başlattım. ASMR yayınları yaparak parayı vurmaya çalışıyoruz. $196 var. Bir tane duşu almak için banyo küveti sipariş verdim. Artık kirlerimden arınmıştım. Pırıl pırıl tertemizdim. Tek sıkıntı yatağım hala eskiydi. Rahat uyuyamıyordum ve enerjimi geri toplamam zordu. $54 kalmıştı. 8 saate yakın bir yayın yaptım. Bu belki de en uzun yapmış olduğum yayında. Yayında kazançlarımı ara ara çektiğim için şu anda tam olarak hatırlamıyorum ne kadar kazandığımı. Ve 519 takipçiye ulaştık. Artık 500 takipçiyi geçmiştik. Premium virüs programı satın aldım. Artık otomatik olarak virüsleri tarayacak ve temizleyecek. Yayın sırasında çökmelerden kurtulacağım bu şekilde. Bana sürekli saldıran hacker'dan da bu şekilde kurtulmuş olacağım. Çünkü bana sürekli virüs gönderiyordu. Daha iyi yayınlar için 5 megabit upload'u yükseltiyorum. $45. 10. gün. Tekrar yayınlara başlıyoruz ASMR yayınlarına. 6 saate yakın bir yayın yaptım bu sefer. Ve 6 saat sonunda 50-60 izleyiciye ulaşsam da 753 takipçiye ulaşmıştım. Yayını kapatıp bağışları topladığımda $44 olduğuna bakmayın, $100 daha vardı. $150 gibi bir gelir elde etmiştim. $279 vardı. Çekmiş olduğum yayında YouTube'a yükleyeyim dedim. Az da olsa oradan kazandırıyor. 11. gün. $272 oldu. 5 saatlik bir yayına ulaştık. Artık yapmamız gereken reklamları aktifleştiriyoruz. Ve $272 kaldı. 1000 takipçiye ulaşmak üzereyiz. 51 anlık izleyicimiz var. 9 saate yakın bir yayın yapmıştım. Ve yayını kapatıp olan bağışları toplamıştım.
1118 takipçiye ulaşmıştım. 600 dolara yakında bir param var şu anlık. 12. gün. Her ne kadar ben ödemelerimi yapmasam da gecikmeye düşen ödemeler bazen otomatikman sizden çekilebiliyor. Yeni bir webcam almaya karar verdim. Bakalım bu sefer nasıl çıkacak da. 279 dolara bir webcam siparişi verdim. Webcam geldi ve kurdum. Kasamı yere indirdim. Kasamızı tabi masanın üzerinde indiriyoruz. İnternetimiz 75 dolarla 8 MB upload'u yükseltiyoruz. Tabi burada fark etmediğim bir şey var. Modemim mevcut hızı desteklemiyor. Ama ben bunu hiç fark etmemiştim. Ve böylelikle ben yayın yapmaya devam etmiştim. Yayınımı başlattım. Webcam'im biraz yamuk duruyordu. Onu ayarlamadan yayına başladık. İnternetim yetmediğini düşünerekten de 10 MB'lik pakete geçtim 100 dolara. Ama farkında olmadığım bir şey var. Modemim onu desteklemiyordu. Ben ama hala farkında olmadığım için o şekilde devam ederken bilgisayarımı sökmüştüm yerinden. 185 dolar bağışım vardı. Bağışların hepsini toplamıştım. Ve 585 dolarım oldu. Modemi yükseltmem gerekiyordu artık. 50 megabitlik bir modem siparişi verdim. 7 saate yakın bir yayını kapatma vakti gelmişti. Azar azar dolarları topluyordum. 30 dolar, 35 dolar. 35 dolar daha çekiyoruz ve yayını kapatıyoruz. 1580 takipçimiz vardı ve YouTube'dan da 8 dolara yakın bir para gelmişti. Yüklemediğim 2 tane yayın vardı. Yayınları yüklüyorum. Yeni modemi artık kurma vakti gelmişti. 50 megabit hıza kadar destekliyordu. Dayıya modemi getirdik. Dayı dedim eski modemi sat dedim. Tamam dedi, ben senin için bunu satacağım dedi. Daha sonra parasını almak için gel dedi. Başlangıç için burada ekipmanlar vardı. Tabii biz burada ekipman olduğunu bilmediğimiz için uygun olmayan yerlerden temin etmiştik. İnternet hız testi yaptığımda 9'a 9 şeklinde çıkmıştı. Turbo'ya geçebilirdik aslında. Günlük 50 dolar ödememiz gerekiyordu. Tabii Turbo'ya geçmiyoruz. Şu anlık bu internette idare etmemiz lazımdı. 13. gün. Sakiniz. Yeni yayın ayarlarımızı yapıp yayınımıza başlıyoruz. 262 dolar birikmişti. Daha yayınımız bitmemişti. 5 saat yayında. 14. gün. Dayıdan paramızı almaya geldik. Ve yatağı da satmasını söyledim. Çünkü yeni bir yatak siparişi verdim. Yeni yatağım gelmişti. Artık konforlu bir yatakta. Bunda uyku kalitesi mükemmeldi. Çünkü biz yayıncılar hep yalnız yaşarız. 5,5 saate yakın bir yayın açmıştım. Ve 440 dolar kazanmıştım bir yayında. Artık çok iyi kazanmaya başlamıştım. 2300 takipçim vardı. YouTube kazançları vasatın altındaydı açıkçası. 15. gün. Yine 5,5 saat yakın bir yayını açtım. 596 dolar kazandırmıştı. Yayınımızı kapatıyoruz. Son anda bir bağış daha geldi sanırsam. YouTube izleyicileri yavaş yavaş yükseliyordu. Yükseldikçe de kazanıyorduk. 621 dolar çekiyoruz bugün yayından. 2600 de takipçimiz olmuştu. Gün 16. Turbo Boss'u da aktif etmiştim artık. Gözümü karartmıştım. Güçlü bir internet, güçlü bir yayın, iyi bir yayın yapmam lazımdı. Çünkü iyi kazanıyorum artık. 6 saate yakın bir yayın yapmıştık. Ve bu yayından 573 dolar kazanmıştık. 3000 takipçimiz var. Gün 17. 750 dolar kazanmıştım 6 saate yakın bir yayından. Artık daha çok kazanma yolunda ilerliyorduk. Gün 18. Mod ekip olsun, YouTube editör olsun bunları aktifleştirmiştik artık. YouTube'a videoyu atarken artık edit yapma derdi olmayacak da. Kasa çevirme işlerine girmiştik. Ama tabi burada zarar etmeye başlamıştık. 6 saatlik bir yayın sonucunda neredeyse 1000 dolar kazanmıştık. 1000 dolar için yayını bekletiyorduk ve 1000 dolar oldu. Ve 1000 dolar olduğu anda 256 anlık izleyicimiz vardı neredeyse. Artık tüm faturalarımı rahatlıkla ödeyebiliyorum. Çatır çatır, hiç bekletmeden. 9 saate yakın bir yayın yapmıştık. Enerjimiz fulldü. Stresimiz sıfır. Yorgun hissediyorduk. Yayını kapattık. 1596 dolar kazanmıştık. Fena kazanmaya başlamıştık artık. Takipçimiz de artmaya devam ediyordu. Artık çok iyi paralar kazandık. Bir şeyi unutmuştuk. Başvuru yapmaya. Artık daha çok kazanmak için abonelik sistemine başvuruyorduk. Partner oluyorduk Dodo'yla. Normalde 500 takipçiyi geçince yapılan şeyi biz neredeyse 4K'da farkına varıyoruz ve 4K takipçi ulaştığımızda yapıyoruz. Artık abonelik sistemi olacak. Artık abonelerden para alacağız. Geç olsun, güç olmasın diyoruz. Gün 19. İyi bir kamera almam lazımdı artık. Daha iyi gözükmek adına. 1500 dolarlık kameraya göz dikmiştim. En iyi kameraydı. Sepetime ekleyip Amazon'dan sipariş verdim. Bekledim kameranın gelmesine. SMR yayınını açmak için bir yandan da ayarlamalarımı bakıyordum. Yeni kameram geldi. Dev mi dev. Şimdi yere bırakalım. Masamın üstüne hemen sağ köşeye bırakıyoruz. Yeri hazır, artık onun yeri orası. Kamera 2K kayıt alabiliyor. Tabii biz bunu yayına verebilir miyiz? Bakacağız. Her şeyimiz, yayınlarımız 20 upload'a kadar mı artık yayın yapabiliyoruz? 1080p'de kamerayı ayarlıyorum.
Artık gözümü iyi bir mikrofona dikmiştim. Nerede daha iyi işler yapabilmek için. ASMR mikrofonu $359'dı. Uygundu. Hemen yapıştırdım. Dayıya gittim. Dedim ki dayı. Dayıda zaten alacağımız varmış, onu da alıyoruz. Dayı dedi ki şu mikrofonu benim için satar mısın? O da tamam dayı dedi. Satarım dedi senin için. Sonra gel parasını al, şu an param yok dedi. Web kamerasına verdim. Al dayı dedim, bunu da satıverdim. Tamam dedi dayı, onu da satarım dedi. Ama şu an para yok dedi. Sen sonra uğra dedi. Beceri ağacından da bayağı bir beceride kendimizi geliştirmeye devam ediyorduk. Bu beceri ağacı çok önemliydi. Çünkü özel yetenek gibi açmamız gereken şeyler vardı. Mikrofonumuz kapıda bekliyordu bizi. Pembiş pembiş ama yapacak bir şey yok. ASMR mikrofonu lazımdı bize. ASMR'cılar şey mi olur yani? Biz yapamaz mıyız ASMR'ı? Hadi bakalım. ASMR bizden sorulur. Abone hedefi 500'dü ve yayınımız full ekranda verebiliyorduk. 2K kadar ayarlar var ama biz bunu büyük ihtimal 1080p olarak vereceğiz. Yayın kalitesi 720. Bu şekilde ayarları başlatıyoruz ve şu anlık herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. 21 takipçimiz olmuştu. Destekçiler akın akın geliyordu. 229 takipçiye ulaşmıştık. 3 saati doldurmadan $842 kazanmıştık. 5 saate yakın bir yayın yapmıştık. Ve $1611 kazanmıştık. Ekipmanların kalitesinden mi desek artık güzel paralar toplamıştık. Abonemiz de 432 idi. Artık yeni bir eve taşınma vakti gelmişti. $2750 2 odalı bir ev bulmuştuk. Artık oraya taşınalım diyorduk. Daha yüksek evler var ama şu anlık bütçemiz onlara yetmiyor. Çünkü peşinat var, kira, depozito falan derken bizi bayağı yoracaktı. Gün 20. 8 saate yakın yayın yapmıştım. 286 anlık izleyici varken 560 abonemiz olmuştu ve $2000 kazanmıştık bu yayından. Fena şekilde kazanıyoruz ve $2000'ımızı çekiyoruz. Ve kira faturasını öder ödemez hemen hızlı bir şekilde buradan taşınma vakti gelmişti. 360 kira ücreti olan ev kiralarına baktıktan sonra uyumaya geçtik. Gün 21. Dayıya uğradık. Dayıdan $287 aldık verdiğimiz ürünler karşılığında. Eve geldiğimde hadi bakalım şu yeri alıyoruz. Tatlı eve doğru taşınıyoruz. Tüm her şeyi çantama doldurup gitmem lazımdı. Bu ev aslında benimdi. Hala gelip buraya da bir sistem kurabilirdim. Yani yayıncı arkadaş alıp buraya kurabilirdim. Bu evde bizde kalıyor. Ortak bir yayıncı arkadaş alarak bunu burada değerlendirebiliriz aslında. Yine eve bisikletle geldik. Tüm her şeyi sırt çantamıza yükleyip gelmiştik. Ortalık çok fena pisti. Yeni eve yerleştik artık. Ama bir sıkıntı vardı. Kapkaranlıkta. Birkaç tane ışık siparişi verdik. Artık evi temizlemek zor olduğu için bir tane temizlik şirketinden eleman kiraladık. Artık evimizi pırıl pırıl yapacak. Işıklarımızı yerleştirebiliriz. Aydınlık olsun. Işıklarımızı yerleştirdik. Bu enteresan şeyi istediğimiz yere kuramıyoruz ama yapacak bir şey yok. Masamıza koyalım. Raf sistemi aldım. Maalesef ki ona da koyamadım. Enteresan bir şekilde. Hazır beni durduk yere masrafa soktu. Sadece yere koyabiliyorum. Büyük ihtimal sehpaya da koyabilirdim ama yerde dursun bakalım. Renkleri de değiştirilebiliyor zaten. Yeni evimizde artık 25 upload'a kadar alabiliyorduk. Günlük $75 ödeyeceğiz. Öderiz zaten, sıkıntı yok. $2000 ulaşmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. $2000 ulaştık. 6 saatlik bir yayınımızı kapatıyoruz. $2000 ulaştıktan sonra artık yayıncı arkadaş için yeni ekipman diziyoruz. $5148'lık bir sepet oluşturduk. Tabi bunu alabilmem için yayınlardan bekleyeceğiz. Tabi uyumamız gerekiyor. Öncelikle bir uyuyalım. Gün 22. Evet, $1000 oldu ve paramızı çekiyoruz. $5598 oluyor. Sepetteki tüm ürünleri sipariş veriyoruz. Bize kalan $450 kaldı. Tabi daha çekmediğimiz paralar da var. Dayı ürünleri getirdi. Ama ürün yok. Ürün yok dayı, ürün dayı, ürün $5000 mı gitti ama benim buna. Dayı ürün nerede dayı? Evet, şu anda görmüş olduğunuz üzere $5000 dolandırıldık. Zamazor sitesine almış olduğumuz ürünler havada uçtu gitti. Şeye karıştı galiba, havaya karıştı. $5000 zarardayız. 711 takip abonemiz var ve gün geçtikçe de artmaya devam ediyor. Artık sokaklarda rahat gezemiyordum. Herkes benimle fotoğraf çekilmek istiyordu her dışarı çıktığımda. $1000 yakın bir para daha kazanmıştık ve onu da çekiyoruz. 8 saatlik bir yayınımız oldu. $1451 var ve yayını kapatıyorum. Gün 23. Ürünleri artık azar azar sipariş vermeye karar verdim. Bir tane yatak siparişi gerçekleştirdim. Diğer yayıncı için. Bazı temel ihtiyaçlar için banyo ve tuvaleti de eklemiştim. 10 saatlik bir yayın yapmıştım ve $5700 kazanmıştım ve bunları çekiyorum. Gün 24. Dayıya uğradım.
Dayıdan ihtiyacım olan her şeyi almaya karar verdim. Buradan ufaktan bazı gerekli materyalleri, masa olsun bazı şeyleri dayıdan almaya karar verdim. Çünkü gelen parçalarım kaybolduğu için en iyisi düşük bir sistem oluşturayım. Sonuç olarak yayıncının herhangi bir güçlü bir sistem istediği yazmıyor yani. Dayıdan bir kazı kazan oynamasak olmazdı. Tabii kaybettik. Kaybettiğimiz için bir daha da oynamaya gerek duymadık. Eski evimize geliyoruz. Buraya bir tane yayıncı koymak için ekipmanları dizeceğiz. Bilgisayar kasasını yerleştirip başlatıyoruz. Sistem hazır. Yeni yayıncı için. Buradan kendi sayfalarıma da erişebiliyorum. 4000 dolarım kaldı. Yeni yayıncı olarak Lisa ablayı çağırıyorum. Lisa abla geldi. Bana bir masa at dedi. Masa değeri şu an 14. 14 puanlık masaya gönderiyoruz. Bakalım Lisa abla bize neler kazandıracak. Lisa abla oyun oynamaya başladı. Bize pek bir şey kazandırıyor ama göreceğiz bakalım. Bilgisayar başından kalktı. 315 maaş alıyor bakalım. 49 dolar kazandırmış. 6000 takipçisi var. Toplam 152 abonesi de varmış. Tabi bayağı iyi yayıncılar da var ama şu anlık onlara bütçemiz yetmiyor. Gün 25. Yeni eve taşınmanın hayalini kuruyoruz. 3 katlıydı ve yayıncı evi yapabilirdik. Tabi bir villa var ama tek oda gözüküyor. Yani orada yayıncıları toplamak da biraz zor. Yani bilmiyorum, sırf gösterişten başka ziyade herhangi bir artısı yok gibi. Lisa abla garip bir şekilde benim evime gelmişti. Bilgisayar masası istiyordu. Nedense bir gariplik olmuştu. Onun olmaması gereken yerdeydi çünkü başka eve atamıştım onu. Ve gelip benim yatağıma çökmüştü. 153 dolar gibi bir kazanç elde etmişti. Çalışma masası olarak şu anda uzakta gözüktüğü için atayamıyorum. 9000 takipçisi var. 12 saatlik bir yayınım oldu. 5300 dolar. 5400 dolara çekiyorum artık. 14 saatlik bir yayın yapıp 5400 dolar kazanmıştım. Lisa abla hiçbir şey yapmıyordu. Yiyip içip yatıyordu. Masası burada gözükmediği için biraz sıkıntı oluyordu. Gün 26. Evden dışarı çıkar çıkmaz etrafıma insanlar üşüşüyordu. Artık çok ünlü olmuştum. Bana yüz vermeyen kız bilene yanıma gelmişti. Fotoğrafımı çekiyordu. Baktım Lisa abla benim yanıma durduğu için buradaki ne var ne yok her şeyi topluyorum. Bilgisayar, her şey. Buraya Lisa abla buraya gelmiş. Ben nereye gidersem oraya geliyor anladığım kadarıyla. Ama sen en iyisi benim yanıma geleceğin için buradan gidiyorum. Evin bir köşesine tüm ekipmanları kuruyorum. Kapıdan girince ama yapacak bir şey yok. Sonuç olarak şu anda en uygun nokta orasıydı. Artık Lisa abla ile etkileşime girince artık masa burada gözüküyordu. Ve masasına atama yapmıştık. Hemen başladı futbol oyunu oynamaya. Umarım bize kazandırıyorsundur. Evde şöyle bir sıkıntı başladı. Lisa abla internetin içine ediyordu. İstediğim gibi yüksek bir yayın açamıyordum. Lisa abladan dolayı artık taşıma vakti gelmişti bu evden de. Çünkü bu ev yayıncı ev olmaya uygun değildi. 4100 dolar olarak şu anlık paramızı çekiyoruz. 11 saate yakın yayın yapmıştık. Çok gezelediğimiz için bu sefer fazla kazanamamıştık. Artık yavaştan yeni bir mekana taşınmamız lazımdı. Çünkü burada internet altyapısı yetmiyordu. Ne örnek tüm ekipmanları çantama sığdırıp yola koyuldum. 27. gün. Eski evime uğrayıp oradan da ışığı sökeyim dedim. Sonuç olarak yeni evde ışık lazım olacak. Yeni evime gelmiştim. Açıkçası burası beni biraz üzdü. Dağ başı gibiydi. Tamam, farm villa diye geçiyor ama sonuç olarak tarlaya ekip biçemiyoruz. Bu imkanı bize sunmuyorsunuzsa güzeldi. İnternet altyapısı olarak bu ev şu anda en iyi olan en iyi ikinci ev konumunda. Villaya taşınmamız zordu. Çiftlik evinde bakalım ne olacak. Tüm ekipmanları yerleştirdik ve 50 megabaytlık bir upload hızımız vardı. Modem mevcut hızı desteklemiyordu. Modemi ilk işimiz değiştirmemiz lazımdı. Bir tane 200 m bir modem sipariş verdik. Bir de tabii oyuncu masası. Lisa ablanın masasını ikinci kata kuruyoruz. Bakalım Lisa abla neler yapabilecek. Yeni oyuncu masam gelmişti. Bayağı gösterişli gözüküyordu. Bakalım bizim işimize yarayacak mı? Lisa ablaya da bir tane gösterişli ışık takalım. Sonuç olarak o da yayınlarını daha kaliteli yapsın. Karanlıkta kalmayalım diye tavana ışıklarımızı koyuyoruz. Ve tabii monitörü istediğim yere koyamazsam da şu anlık idare edeceğiz. Gün 28. 2500 dolarımız var. Yeni bir yayın açıyoruz. Lisa ablanın maaşını ödüyoruz. Kira faturası da gelmiş. Umarım eski evin kiralarını da ödemiyoruzdur. Onları da ödüyorsak biraz sıkıntı. 10 saate yakın bir yayın yapıyorum. Ve 4200 dolara yakın bir para kaldırıyoruz. Lisa abla 17 dolar. Yani Lisa ablacığım bu olmuyor. Daha maaşını ödedim ben senin. Buzdolabı aldım bir tane. Çünkü evde yaşayan insanlar yiyecek içecek lazım olacak. Ondan dolayı buzdolabını almış bulunmaktayım. Bu buzdolabının şöyle bir sıkıntısı var. Pizza kutularını üst üste dizemiyoruz. O büyük bir eksiklik bence. Bayağı da bir yemek ürünleri sipariş vermiştim ama çoğunda dolaba koyamadığımız için maalesef ki yerlere bırakacağım.
Ekip arkadaşlar için yeni ekipmanlar alıyorum. Tabii parça parça almayı tercih ediyorum. Başına bir şey gelmesin diye. Kaliteli sistemler, kameralar. Çünkü yeni ekip arkadaşlarımız çok iyi olacağı için çok iyi bir sistem dizelim diyoruz. Bilgisayar kasası geldi. Şu anlık yere bırakıyoruz. Ürünler geldikçe değerlendireceğiz. 50 MPS'lik bir internet varmış. Onu da duruma göre belki yükseltiriz. Masayı kaldırıyoruz. Yani birçok ürünü şu anlık çöpe mi atacağız? Ne yapacağız? Bakacağız duruma göre. Dışarı çıktığım için mi yayının patlamış şu anda? Dayı kutuları birer birer fırlattı. Oyuncu bilgisayar kasamızı almış bulunmaktayız. Yatak, masa ne varsa aldık. Parça parça almakta fayda var. Şöyle bilgisayar masasını yerleştirelim. Bir tane ışık. Pembe bir şekilde çünkü orayı güzel birine düşünüyoruz. 128 dolarım kaldı. Cepte artık para kalmadı. Yayın yaparak kazanmamız lazım ama 4000 dolara yakın daha çekmediğimiz paramız var. 30. gün. 4100 dolarım var. Artık yayıncı arkadaş için klavye, mouse, mikrofon, işlemci ve işlemci soğutucu olarak 3500 dolar harcayarak bunları sipariş veriyoruz. Daha yayının 5. saatinde 4200 dolar kazanmıştık. Ödeme olarak orada 8500 dolar var. Birikiyor. 12 saate yakın bir yayın yapmıştık. 137 dolarım var cebimde sadece. Ve 12 bin dolarlık bir gelir elde ederek moralim artık düzelmiştir diye düşünüyorum. Yerde pizza kutuları. Yani acıktıkça yiyebiliriz. Mikrofonumuzu alıyoruz. Yeni mikrofonumuz masaya bırakalım. Soğutucumuz, mouse'umuz, işlemcimiz gitti. İşlemcimiz gitti. Çok kötü bir yere işlemcimiz gitti ve onu maalesef ki oradan alamıyoruz. Şu anda 1200 dolar zararımız var. İşlemcimiz, anakartımız bunlar geliyor. Bir sefer sıkıntı olmadan alıyoruz çünkü kenara gitmemiş de. Anakartımızda neredeyse güzel bir Xperia, güzel bir anakart. Tabii SSD ve hard disk konusunda seçeneğimiz olmadığı için mecburen elde ne varsa onu kullanıyoruz. Kule tipi soğutucumuzu takıyoruz. Ekran kartımız 1800 dolar. Güç kaynağı alıyoruz. 4 tane de RAM takacağız. Bir de en iyi kameralardan birini sipariş veriyoruz. Bayağı bir para harcıyoruz açıkçası. Ürünler geldikçe yerleştiriyoruz. Çift ekran kartı takılabiliyor. Sistemimiz hazır. Pembiş pembiş bir sistem oldu. Tam hayalini kuran birine. Diğer kameranın lensi olmadığı için tabii yeni kamerayı sipariş verdim. Yoksa bununla da idare edebilirdik. Bir tane de modem siparişi verelim. 2000 MPS biraz abartı olur diye düşünüyorum. Bir tane 100 MPS'lik sipariş veriyorum. Modemi de yerleştiriyoruz. Ortam hazır. Gün 31. Tabii bu Lisa abla bizim yatağa da çöktü ama sıkıntı yok. Herkes toplu bir şekilde o yatakta yatabiliyor. Tabii Uvu Görlü tabii ki de 5 yıldızlı streamer alamıyoruz. Çünkü 3000 dolar maaşını ilk başta peşin ödememiz gerekiyor. Burada yayın da açabiliyoruz. İlk yayınımızı burada açalım. Yani bu sistemde ilk yayını açalım açıkçası. 2K tabii bakalım ne olacak. Bizim sistem görünmeyecek bir şekilde ayarladık. Bir oyun yayını yapalım diyoruz. Counter Strikes 2'yi indiriyoruz. Gaming yayın. Bakalım gaming yayınımız ne kadar tutacak hep beraber göreceğiz. Gamer oyuncular yoktur. Biz SMR üzerinde kurduğumuz için SMR'cılar çok şey yapıyordu ama bakalım yayınımızı başladık. Tabi oyun oynanış kısmı biraz çok tuhaf da. Yani tuhaf tuhaf oynadık. Anlık olarak 1000 izleyici vardı. 32 bin takipçimiz ve 2600 de abonemiz var idi. 4 saat yayın yapıp sonrasında dayanamayıp SMR'e geçiyoruz. 6,5 saatlik bir yayın yapıyoruz. Karmaşık bir yayın oluyor. Ve 6700 dolarlık bir kazanç elde etmiş bulunmaktayız. Ve 7800 artık yayıncıyı alabiliyoruz. Yayıncıyı aldık. Evet, yayıncı abla geldi. Oyunda tek özellikleri karakter bu karakter olmalı. Çünkü bazen sürekli kıyafeti değişiyor. Evet, masa istiyor. Masa olarak da hemen 92 gördüğünüz gibi puanı var. Bakalım bize ne kadar kazandıracak bu. 124 bin takipçisi var. 205 dolar kazandırmış Lisa ablamız. Gün 32. Sabah uyanır uyanmaz hemen kıza bakıyoruz. Buna ne diyeceğiz bilmiyorum ama 1000 dolar kazandırmış ve hızlı bir şekilde bize iyi bir gelir elde etmiş. Kendime iyi bir monitör aldım artık. Çift monitör yapmayı deneyeceğim ama bu masada genelde çift monitör olmuyor. Yapmanız için L masa almanız lazım. Lisa abla 43 dolar. 8000 dolarlık bir sipariş daha gerçekleştiriyoruz. 9000 dolar oldu. 14 bin dolara yakın bir alışveriş gerçekleştireceğiz. Her şeyden aldık sistemi. Yeni bir yayıncı için sistem diziyoruz.
13 bin doları bir anda harcıyoruz. Lisa abla diğer kızla rekabet edebilsin diye sağlam bir sistem diziyoruz. 10 bin dolarımız var. Yayıncılar bize kazandırıyor. Lisa abla pek kazandırmıyor hala. Otogaleriye geldim ve 3000 dolara bir motosiklet satın almak oldu. Uzun zamandır böyle bir ihtiyacım olmuyordu. Motosiklet acayip hızlıydı. Kontrol etmek neredeyse zordu. Her virajda bir devriliyorduk. Dayıya geldim. Elimdeki tüm eski şeyleri dayıya satmaya geldim. Eve geldim. Yayıncıları bir kontrol etmem lazımdı. 5148 dolar. Bu 5 yıldızlı ablamız güzel kazandırıyor. Lisa ablamız 400 dolar. Lisa ablamız bizi üzüyor. Rekabeti eşit. Takipçisi çok olmasına rağmen Lisa ablamız bize kazanç sağlamıyordu nedense garip bir şekilde. Yani her şey eşit olmasına rağmen bize pek büyük para kazandırmıyordu Lisa. Gün 34. Evi boyaması için Bob'u kiralıyoruz. Ve evi yeşil renkten, Bob biraz ayakta durmakta zorlansa da evi bu renge dönüştürüyoruz. Böyle daha güzel oldu gibi sanki. Güzel bir alışveriş. 8500 dolarlık bir alışveriş yapıyoruz. Hiçbir şey yapmadan şu anda kazanmaya başladık tabii ki. Yayıncı kızımıza hediye olarak bir havuz bırakıyoruz. Bilmiyorum kullanıp kullanmayacağını zamanla göreceğiz. Kızımız 2000 dolar kazandırmış. Ama Lisa'mız hala az kazandırıyor. Merdivenden çıkınca hemen sağ tarafa sistemi kuruyoruz. Kamerayı bırakıyoruz ve bu şekilde dizmiş oluyoruz. Kasa gördüğünüz gibi enteresan uzay mekiği gibi ve Big Boy'u kiralıyoruz. Big Boy geldi. Üzerine bir tişört giyse güzel oldu. Big Boy'a tabii ki de hazır değil varmış bir masa. Hemen bir masaya atıyoruz onu. Bakalım Big Boy'umuz neler kazandıracak. Big Boy'umuz 1827 dolar. Gelir gelmez güzel kazandırdı. Lisa ablamız 619 dolar. Hala bizi mutlu etmiyor. Buradaki yatağı tabii kullanmaya başlamış. Big Boy'umuz buraya atıyor bari. Tabii ki de Lisa ablayla yollarımızı ayırıyoruz. Çünkü ne yapsak da ne etsek de bize pek bir kazanç elde etmiyor. En iyi üçüncü yayıncı olan Carla'yla anlaşıyoruz. 1600 dolar kazan alacak bizden ama kazancı yüksek olacağını düşünüyorum. Artık bu saatten sonra yayın yapmamıza gerek yok. Bu yayıncılar bize kazandırır. Abla geldi de bunda biraz sıkıntı var sanki. Kaportada bir sorun var yani. Ablacığım oynama hareket etme. Çünkü bir yerden kılıç kalkan bir şey çıkacak gibi. Yani biraz korkuttu açıkçası. Masasına atıyoruz. Artık kendime iyi sistem toplama vakti gelmişti. Parçaları yere dizdim. Eksik olan neydi? 12 bin dolarım vardı. Otogalerici dayıya geldim. Artık yeni bir araç alma vakti gelmişti. Çünkü güzel paralar kazanıyorduk. 14 bin dolara güzel bir araç alıyoruz. Bizim satıcı dayıya uğradım ama 177 dolar varmış. Onları aldık ve daha çok ürün var. Daha öncesinden kalan ürünler varsa onların parasını almış mıyımdır hatırlamıyorum şu an. 35. gün. Kız 3000 dolar kazandırmıştı. Takipçisi 200 bine doğru gidiyordu. Artık yerdeki pizzaları yiye artık bitirdik neredeyse pizzaları. Buradaki kar ablamız yerlerde yatıyor nedense garip bir şekilde. Tabii büyük boyumuzda durur mu? 4000 dolar da o kazandırmış. 925 dolar. Biraz az kazandırıyor ama idare edeceğiz yani bununla. Vergi memuru gibi teker teker yayıncıları dolaşıyoruz. 1600 dolar kazandırmış büyük boyumuz. Karla 37 dolar. Çok az kazandırıyor. Kız da 2300 dolar kazandırmış. Ürünler kapıda. Kendimize canavar bir sistem topluyoruz. L masamızı da şu şekilde yerleştiriyoruz. Evet canavar sistem hazır. Çift monitör oldu gibi. Bir yayın yapalım dedik. İçimizde kalmasın dedik dans yayını yaptık. İçimizde kalmasın dedik havuz yayını yaptık. Sonrasında SMR'a geri dönüyoruz. 6 saate yakın bir yayın yapıyoruz. Ve 6400 dolarımız var şu anda. Yayını kapattık. Yayını kapatıp videoyu YouTube'a yüklerken yatakta kalabalık bir şekilde herkes yatıyor anladığım kadarıyla. İç içe girmişler. Ne güzel yatak yapıyoruz yukarıya kimse gitmiyor. Gün 36. Ve hızlı bir şekilde BIP boyumuzu yakalıyoruz. 7400 dolar kazandırmış. Carla yakalıyoruz. 1100 dolar kazandırmış. Kız hala yatıyor ama 5800 dolar. Kız biraz kalk da çalış be. 35 bin dolarımız var. Artık bir final SMR yayını yapalım. 4000'e yakın abonemiz var. 50K'ya yakın da takipçimiz var. Neredeyse anlık olarak 1500 izleyicimiz var. Çip monitör içi bir tuhaf oldu. Maaş ödemeleri. Herkesin maaşlarını ödüyoruz gördüğünüz üzere. Artık kimsenin parası bizde kalmaz. 35 bin dolarımız vardı. 7 saatlik bir yayın sonucunda 3000'e yakın anlık izleyici, 4000 abonemiz var ve 54 binde takipçimiz var. Yayını kapatıyoruz ve biriken paramız 6500 dolar neredeyse. Şimdi herkesten para toplama zamanı. Kızımız 9300 dolar kazandırmış. 221 bin takipçisi var. 4192 de abonesi var.
Bip boyumuz 7.000 dolar hala kazandırmaya devam ediyor. Takipçisi az. Gün 37. Oyunda tek yapabilecek şey kaldı. 45.000 dolara bu aracı almak. Burada vedamızı gerçekleştirelim. Ünlü olma yolunda şu anda her şeyimiz tamam. Aracı kaza yaptırdık. Villayı da satın aldım ama villaya gitmeye gerek yok. Çünkü oraya taşınmayı düşünmüyorum şu anlık. Orada internet hızı daha yüksektir. Ona bakmayacağım. Ve ünlü olma yolunda şu anda her şeyi tamamlamış bulunmaktayım. Yayıncılarımız oturduğu yerden bize kazançlar elde ediyor. Şurada 1300 dolarımızı da alıyoruz. Ve bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bir sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.